Herkese merhaba. Hadi hiç vakit kaybetmeden doğrudan bugünkü konumuza dalalım. Bugün elimizde kaynakların kelimenin tam anlamıyla kıssaların en güzeli, yani gelmiş geçmiş en güzel hikaye olarak adlandırdığı o muazzam anlatı var. İhanetin, akıl almaz bir sabrın ve nihai zaferin adım adım örüldüğü destansı bir kronolojik yolculuğa çıkıyoruz. Bu derinlemesine incelememizde Yusuf peygamber hakkında yazılan her şeyi sadece tarihi bir olay gibi değil, insan psikolojisini, sabrın o dönüştürücü gücünü ve en karanlık anların bile nasıl büyük bir aydınlığa kapı araladığını gösteren inanılmaz bir rehber olarak ele alacağız. Hazırsanız her şeyin başladığı o gizemli geceye doğru yola çıkalım. Anlatımız, genç bir çocuğun gördüğü oldukça tuhaf, gizemli bir rüyayla başlıyor. Düşünsenize, Yusuf babası Yakub'a gidip büyük bir heyecanla "Babacığım, ben 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm, İnanamazsın ama onların bana secde ettiklerini gördüm." diyor. Bu rüya aslında onun gelecekte yaşayacağı o akıl almaz servet ve kader değişimlerinin bir fragmanı gibi. Fakat bilge bir peygamber olan babası Yakup işin ciddiyetini anında kavruyor. Yusuf'u usulca uyarıyor. "Aman oğlum, rüyanı kardeşlerine sakın anlatma." Çünkü o insan doğasının o en karanlık dürtüsünü, yani kıskançlığın ne kadar yıkıcı olabileceğini çok iyi biliyor. Birinci bölüm, İhanet ve Karanlık Kuyu. Hadi hikayemizin ilk büyük sınavına, kıskançlığın koca bir aileyi nasıl paramparça ettiğine ve ne kadar karanlık, ince hesaplanmış bir komploya yol açtığına bakalım. Kardeşlerin gözünü öyle bir haset bürümüş ki akıl alır gibi değil. Babalarının Yusuf'a olan sevgisini bir türlü hazmedemiyorlar ve o korkunç ihanet planını devreye sokuyorlar. Yusuf'u kıskıvrak yakalayıp zifiri karanlık, ıssız bir kuyunun dibine acımasızca fırlatıp atıyorlar. Tabii babaları Yakup'u kandırmaları lazım, değil mi? Bunun için de Yusuf'un gömleğini sahte bir kana bulayıp onu kurt yedi yalanını uyduruyorlar. Bakın, bu gömlek hikayede inanılmaz derecede önemli bir sembol ve ilk sahnemizde karşımıza kapkaranlık bir aldatmaca ve acı aracı olarak çıkıyor. Tam bu noktada kaynaklarda geçen tek kelimeyle harika bir dil bilimsel detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yıllar sonra Yusuf kardeşleriyle yüzleştiğinde onların bu korkunç ihanetini anlatırken Arapça feale kelimesini kullanıyor. Peki bunun nesi ilginç derseniz, Arapçada amile bilinçli, planlı ve kasten yapılan soğukkanlı bir kötülüğü ifade ediyor. Feale ise daha çok cahilce, ne yaptığını tam bilmeden yapılan o anlık fevri eylemler için kullanılıyor. Yani Yusuf kendisine yapılan bu vahşi ihaneti planlı bir şeytanlık olarak değil de bir anlık cehalet körlüğü olarak nitelendiriyor. İnanılmaz bir zarafet ve affedicilik, öyle değil mi? İkinci bölümümüze geçiyoruz. Saray, iftira ve zindan. Hayatın bir anda nasıl altüst olabileceğine şahit olacağımız o meşhur dönemeçteyiz. Yusuf'un kaderindeki şu keskin savrulmalara bir bakar mısınız? Birinci gün kuyunun dibinde yapayalnız ölüme terk ediliyorsunuz. Üçüncü gün oradan şans eseri geçen bir kervan sizi buluyor ve bir köle pazarında 3-5 dirheme satılıyorsunuz. Sonraki yıllarda şans yüzünüze gülüyor, Mısır'da dönemin saygın bir yöneticisi olan Aziz'in evinde el üstünde tutulan bir hizmetkar oluyorsunuz. Her şey yoluna girdi derken, Aziz'in eşinin gayrimeşru arzularını reddedip ahlaki duruşunuzu bozmadığınız için bu kez de haksız bir iftirayla soğuk bir zindana atılıyorsunuz. Dürüstlüğün bedelini özgürlükle ödemek gerçekten sarsıcı. Ama işin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Yusuf, o haksız yere atıldığı karanlık zindanı bile adeta bir okula çeviriyor. Orada kafası karmakarışık iki mahkumla yolları kesişiyor ve onlara Allah'ın kendisine bahşettiği o rüya yorumlama yeteneğiyle cevap veriyor. Birine sen kurtulup krala şarap sunacaksın, diğerine ise idam edileceğini söylüyor. Tahminleri harfiyen çıkıyor. Fakat kurtulan mahkuma, gidince beni efendinin yanında an, masum olduğumu söyle demesine rağmen o adam Yusuf'u tam 5 koca yıl boyunca unutuyor. Hayatını kurtarıyorsunuz ama o sizi tamamen aklından çıkarıyor. Muazzam bir sabır testi daha. Üçüncü bölüm, Hükümdarın Rüyası. Araya yıllar giriyor ve sarayda aniden patlak veren, kimsenin çözemediği bir kriz, bizim sabırlı kahramanımızı nihayet o karanlık zindandan gün ışığına çıkarıyor. Mısır kralı, koca imparatorluğun bütün o meşhur kahinlerini, danışmanlarını şoka sokan kabus gibi bir vizyon görüyor. Rüyasında 7 cılız ineğin 7 semiz ineği yediğini, ardından 7 yemyeşil başak ve 7 de kupkuru başak görüyor. Saraydaki hiç kimse ama hiç kimse bu karmakarışık düşü çözemiyor. Ve işte tam o an kralın şarap sunucusu olan bizim o eski mahkumun kafasında bir şimşek çakıyor. Yıllar önce zindanda rüyasını mükemmel şekilde yorumlayan o bilge adam, yani Yusuf,
aklına geliyor. Yusuf zindandan çıkarılıp rüyayı dinlediğinde sadece "hadi iyisiniz, 7 yıl bolluk sonra da 7 yıl kıtlık olacak" deyip kenara çekilmiyor. O rüyayı yorumlamakla kalmıyor, ülkeyi felaketten kurtaracak kusursuz, adım adım uygulanacak bir makroekonomik strateji koyuyor ortaya. 7 yıl boyunca durmaksızın ekin, yiyeceğiniz dışındaki her şeyi baş ağında bırakıp çok dikkatli depolayın ve kuraklık vurduğunda bu rezervleri milim milim kullanın diyor. Kral bu dehaya öylesine hayran kalıyor ki Yusuf'u o saniye Mısır'ın Maliye ve Tarım Bakanı yapıveriyor. Zindanın dibinden ülkenin en güçlü yöneticiliğine. 4. bölümümüz yüzleşme ve büyük af. Kaçınılmaz kıtlık yılları kapıya dayandığında bu kuraklık sadece Mısır'ı değil Yusuf'un ailesinin yaşadığı Kenan diyarını da kavuruyor. Ve şimdi bu incelememizin o en duygusal, en tüyler ürpertici doruk noktasına geliyoruz. Kardeşler, çaresizlik içinde tahıl bulabilmek için kalkıp Mısır'a geliyorlar. Olayın ironisine bakar mısınız? Yıllar önce acımasızca kuyuya attıkları o küçük çocuk, şimdi görkemli Mısır kıyafetleri içinde koca bir devleti yöneten ulu bir vezir olarak tam karşılarında duruyor. Yusuf onları görür görmez tanıyor ama onlar Yusuf'u asla tanıyamıyorlar. Yusuf kimliğini hemen ele vermiyor tabii. Bunun yerine yıllar içinde karakterlerinin değişip değişmediğini, o içlerindeki eski kıskançlık canavarının ölüp ölmediğini görmek için öz kardeşi Binyamin'in eşyalarının arasında bir tas saklıyor. Son derece zekice bir psikolojik test kurguluyor. Testin sonunda kardeşlerin gerçekten değiştiklerini görüyor. Hatta babalarına ve küçük kardeşlerine zarar gelmemesi için kendi canlarını bile feda etmeye hazır olduklarını anlıyor. Ve işte tam şu an Yusuf o devasa soruyla baş başa kalıyor. Kendisini ölüme terk eden, o zindanlarda yıllarını çalan bu adamlar üzerinde artık mutlak bir güce sahip, tek bir işaretiyle hepsini yok edebilir. Ne yapacak? İntikam mı alacak yoksa affedecek mi? Yusuf gücünü intikam için kullanmayı reddediyor ve insanlık tarihinin gördüğü en büyük merhamet derslerinden birini veriyor. Kimliğini nihayet açıklarken onlara tarihe altın harflerle kazınan şu muazzam sözünü söylüyor. "Bugün size kınama yok, Allah sizi affetsin." İçinde zerre kadar kin tutmadan onlara sarılıyor, onlarla ağlıyor ve geçmişin o kapkaranlık defterini tek bir sevgi hamlesiyle sonsuza dek kapatıyor. Hemen ardından anlatımızın başındaki o çok kritik gömlek motifi son kez sahneye çıkıyor. Ama bu sefer bir yalan aracı değil, tam tersine bir şifa aracı olarak. Yusuf üzerindeki gömleğini babasına gönderiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kervan daha Mısır'dan yola çıkar çıkmaz babası Yakup kilometrelerce öteden oğlunun kokusunu alıyor. Yıllarca oğlunun hasretiyle ağlamaktan görmez olan o gözleri bu gömlek sürüldüğünde Yakup'un gözleri mucizevi bir şekilde ardına kadar açılıyor. Yalan ve acıyla başlayan gömlek hikayesi hakikat ve şifa ile böylece son buluyor. Ve hikayemiz başladığı o noktaya muazzam bir ahenkle geri dönüyor. Babası, annesi ve kardeşleri Mısır'a gelip Yusuf'un o görkemli huzuruna çıktıklarında hepsi saygıyla önünde eğiliyor. Yusuf o an babasına dönüyor ve bu büyük yüzleşmeyi şu efsanevi sözlerle noktalıyor. "Babacığım, işte bu, yıllar önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçeğe dönüştürdü." Böylece çocukluğundaki o 11 yıldız, güneş ve ay metaforu kusursuz bir şekilde kapanan bir döngüyle gerçeğin ta kendisine dönüşüyor. Bütün bu olayların, onca acının ve bekleyişin bize sunduğu o sarsıcı gerçek ne biliyor musunuz? Gerçek bir sabır ve sarsılmaz bir ahlaki bütünlük, en derin ve en zifiri karanlık kuyuları bile bir insanın ulaşabileceği en yüksek tahtlara dönüştürebilir. Şimdi size sormak istiyorum. Kendi hayatınıza dönüp baktığınızda şu an içinde bulunduğunuz o karanlık kuyuları nasıl bir ahlaki duruşla yönetiyorsunuz? Ve bugün gösterdiğiniz bu sabır gelecekteki hangi büyük zaferinizin temellerini atıyor? Bu soruyu gerçekten düşünmenizi istiyorum. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.